Herkese merhabalar. Bu videoda Binance mobil uygulaması üzerinden vadeli işlemler kullanımını anlatacağım. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde bizden %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Vadeli işlemler cüzdanımıza USDT transferini gerçekleştirdikten sonra alım satımdaki fonksiyonlarda neler işimize yarar bir göz atalım. Hemen aşağıdan alım satıma dokunarak buraya geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Spot değil, margin değil, vadeli işlemleri seçiyorsunuz yukarıdan da. Karşımıza BTC USDT çifti çıkıyor. Burada onun üzerine tıklayarak bütün işlem yapabileceğiniz coinleri görebiliyorsunuz. Burada USDT cinsinden alım satım yapabiliyorsunuz. Kaldıraç oranımızı ise hemen izole çapraz seçeneğinin yanındaki 10x butonuna basarak, şu an bende 10x yazan yere basarak buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birden 125'e kadar seçeneğimiz var Bitcoin'de. Diğer coin'lerde 75 ya da 50 olarak değişebiliyor. Mesela Ethereum'da 75, Link'te 75. Bazı coin'lerde de 50 olarak değişiyor arkadaşlar. Bu Binance'ın belirlediği bir şey. Siz de bu aralıkta kaç kaldıraçta oynamak istiyorsanız siz belirliyorsunuz. BTC USDT'nin yanında izole seçeneği bulunuyor. İzolenin üzerine bastığında sizde çapraz olarak çıkabilir. Ben izoleyi seçtiğim için böyle. Çapraz ve izole arasındaki fark çok önemli arkadaşlar. Vadeli işlemlere giriş yaptığınızda ilk başta bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü iki farklı pozisyon üzerinde anlatacağım. Şu an için çapraz marjinde 10 kaldıraçta açık bir pozisyonum var. 6846, şu an için piyasa 6847'lerde geziyor. Ben eğer 3384 dolara düşmezse ben tüm paramı kaybetmeyeceğim anlamına geliyor. Oysa ki 2 dolar olarak görünen pozisyonumda benim likidasyon seviyemi tüm cüzdanımla hesaplıyor arkadaşlar. Yani şu an geriye kalan 8.38 dolarımı da likidasyon seviyemin içerisine dahil ediyor. Eğer Bitcoin 3384 dolara düşecek olursa ben bu pozisyondaki 2 doları değil cüzdanımdaki tüm parayı kaybediyorum arkadaşlar. Önemli. İzole marjinde ise şu açmış olduğum pozisyondaki miktar kadar kaybediyorum. Likidasyon oranım da tabii ki bu durumda 3384 değil daha yakın bir fiyata geliyor. Çünkü şu anki çapraz marjindeki durumda beni 2 dolarlık pozisyon da açsam benim dayanma sınırımı tüm cüzdanımdaki bakiyenin toplamı kadar, yani 8.38 dolar. Zaten burası sürekli değişiyor farkındaysanız. Çünkü ben kâra ya da zarara geçtiğimde burası sürekli oynuyor. Buradaki paranın da sıfırlanacağını ya da ikiye katlanabileceğini hızlıca anlamış oluyoruz biz de. İzolede sizin belirlediğiniz kadar tutarla işlem yaparsınız arkadaşlar. Ben sizin için hazırlamıştım. Pozisyonlar bölümünde izole marjinde 10 kaldıraç ile bir işlemim açık duruyor. Yaklaşık marjin değeri yazıyor zaten. Şunu tek tek açıklıyorum sizlere. 2 dolarlık bir pozisyon. BTC büyüklüğümü görüyorsunuz. Normalde 2 dolarla alamayacağım bir BTC. 10 kaldıraç olduğu için böyle gözüküyor. Nele dediği gerçekleşen karımız arkadaşlar. Şu an için ben %0.5 kardayım bu pozisyonda. Yani 0.01 sent kardayım. Marjin yazan yerde de benim pozisyon için verdiğim USDT miktarım. Giriş fiyatım yazıyor hemen altta. 6838 dolar. Gösterge fiyatı ise vadeli işlemlerde aşağı yukarı yönlü çok hızlı hareketler olabileceği için spot piyasadaki market fiyatını baz alıyor. Hemen yine şuradaki alım satım işlemleri arasında görebiliyorsunuz. 6840,34. Diğeri de 6842. Yani gösterge fiyatımızla aynı. Giriş fiyatımıza göre şu an için karda gözüküyoruz. Likidasyon fiyatı da benim şu an için ben long pozisyon açtım. Yani bu işlemin yukarı yönlü hareket edeceğini, Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Bitcoin eğer 6182 dolara ve 10 sente, 6182 dolar 10 sente düşerse ben paramın tamamını kaybedeceğim anlamına geliyor arkadaşlar. Burada izole seçeneğinde oynadığımız için marjini ayarla var. Burada ben tüm bakiyemi ekleyerek
likidasyon seviyemi uzaklaştırabiliyorum. Erken likidasyona düşmeyi engelleyebiliyorum eğer yan tarafta kullanılabilir bakiyem varsa. Mesela şu an için benim likidasyon seviyem 6182. Marjin ayarlaya basıp burada cüzdanımdaki paranın tamamını marjin ekle dediğimde benim yeni likidasyon seviyem 3384 dolara kadar düştü. Yani Bitcoin'in 3384 dolara düşmesi lazım ki ben likide olayım, bütün paramı kaybedeyim. Tekrar marjine ayarla dediğinizde az önce eklediğim miktarı geri çıkartmak için marjini çıkar bölümüne basıp maksimumu seçtiğinizde içindeki tüm marjin miktarını az önce eklediğim miktarın hepsini çıkartıyor ve tekrar 6182 seviyesine geliyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerle ilgili çok sorulan sorulardan birkaç tanesini hemen cevaplayayım. Hemen BTC USDT'nin altında fonlama oranı yazıyor arkadaşlar. Bu bilgisayardan giriş yaptığınızda ya da işte İngilizce sitelerde funding olarak da gözüküyor. Şu an için buranın oranı %0,0028 eksi olarak görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki Binance vadeli işlemlerde short pozisyon açan kişi sayısı fazla. Yani bu piyasanın düşeceğini düşünüyorlar ve short pozisyonu açanlar şu an long pozisyondan fazla. Yani Bitcoin'in düşeceğini düşünen pozisyonlar daha fazla açılmış anlamında. Bu çok yüksek bir oran farkı değil zaten. Ancak burada önemli olan şu, vadeli işlemlerde faiz olmadığı için herhangi bir sizden faiz saatlik alınmadığı için burası 8 saatte bir. Hemen yanında da kalan süre yazıyor zaten, görüyorsunuz. Sabit bu saatler arkadaşlar. Gece 3'te, gündüz 11'de ve akşam 7'de günde 3 defa bu fonlama ücreti gerçekleşiyor. Tam olarak nasıl gerçekleşiyor diyecek olursak da burası şu an için ekside, yani piyasada short pozisyonu olanlar fazla. Bu durumda short pozisyonunuz varsa, yani siz bir sat yaptıysanız eğer, short pozisyonunda olanlar long pozisyonunda olanlara ödeme yapacak. Yani ben şu an long pozisyondayım. Eğer bu süre tamamlanana kadar, şu an için bir ödeme yapmıyorlar. Eğer bu 6 saat 16 dakikanın sonucunda ben hala long pozisyondaysam ve orası eksi ise, short pozisyondakiler buradaki yüzdenin kendi pozisyonlarının çarpımı kadar, çok küçük bir ücret yapıyor zaten, çarpımı kadar bana ödeme yapıyorlar arkadaşlar. Eğer burası artıda olsaydı, long pozisyonlar fazla olsaydı, ben de long pozisyon içerisinde olduğum için short pozisyonunda olanlara pozisyonumun çarpımı, yüzde orandaki çarpımı karşılığı kadar benden direkt ödeme alacaktı Binance ve onlara aktaracaktı. Bu işlemi siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Binance otomatikman iki tarafı aktarıyor saatler tamamlandığında. Burada şunu yapabilirsiniz. O 8 saat süreç dolmadan pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Eğer o fonlamayı ben ödemek istemiyorum diyorsanız. Ama çok yüksek bir ödeme çıkmıyor. Çok küçük sentlerle ödeme yapıyorsunuz. Pozisyonunuzun işte %00 virgülden sonra kaçsa artık orası. Öyle bir oran çıkıyor. Yani burası çok nadir, böyle %01, bazen %02 olduğunu daha görmedim diyebilirim. Burası çok nadir %01 oluyor. Yani en çok akıla takılan yer burası. Bir de vadeli işlemlerde faiz olmadığı için çok sık gelen sorulardan bir tanesiydi. Bunu da cevaplandırmış olduk. Onun haricinde şuradaki 3 noktaya bastığınızda burada geçmişte yaptığınız işlemleri, işlem masrafını, bilgiyi, işlem verisini ve turnuvayı görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz vadeli işlemlerde bir turnuva var. Tercihler var arkadaşlar. Burada en önemli şey tercihler. Şu tercihlere dokunduğunuzda çift yönlü pozisyon açabiliyorsunuz. Hem aynı anda hem alım hem satım yapabiliyorsunuz. Eğer burayı hedge moduna aktif hale getirirsem, şu an pozisyonum için olduğum için getirmeyecektir. Evet, bu açık pozisyonum var. Pozisyonunuzun olmaması gerekiyor burayı aktif hale getirebilmek için. Ben bu hedge modunu açtığımda long pozisyonumun yanı sıra short pozisyonu açabiliyorum arkadaşlar. BTC için mesela şu an Bitcoin'deydim. Aktifleştirirsem şu an bu long pozisyonu short pozisyonda açabilecektim farklı bir yerden ve bu pozisyonum kapanmayacaktı. Normal şartlarda ben eğer short pozisyonu açacak olursam bu tek yönlüdeyken, o zaman bu pozisyonumu kapatır ya da bu pozisyonumun içerisinden düşer miktarı, artık hangi miktar büyükse. Buralarda akla takılan yerler olursa yorum kısmına sorabilirsiniz. Yani uzun uzun sorabilirsiniz. Ben de uzun uzun cevaplarım arkadaşlar. Ayrıca fonlar kısmına geri döndüğünüzde vadeli işlemler cüzdanınıza
buradan bakarken açık olan pozisyonunuz varsa eğer şu gerçekleşmemiş PNL kısmında da kârda mı zararda mı olduğunuzu hızlıca görebilirsiniz arkadaşlar. Yine cüzdandayken aşağı doğru indiğinizde açık pozisyonunuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki pozisyonu açtık. Pozisyonu nasıl kapatırız? Kârda ya da zararda. Pozisyonunuzu kapatmak için de pozisyonu kapat butonuna bastığınızda burada piyasa kapanışı yaparsanız eğer fiyatı siz belirlemiyorsunuz. Ancak yukarıdan değiştirdiğinizde limit kapanışı yaptığınızda kâra geçtiğiniz bir fiyat aralığını belirleyip daha sonrasında pozisyonunuzu kapat diyebiliyorsunuz. Mesela ben 6849'da bu pozisyonu kapatabiliyorum. Onayla diyorum. Tekrar size söylüyor. Bu pozisyonu şu fiyatta, bu miktarda satıyorsunuz diyor. Gerekli marjine ihtiyacım yok zaten. Pozisyonum kârda ve kapatma seçeneği açık tekliflere otomatikmen düşüyor arkadaşlar. 6849'a yükseldiğinde pozisyonumu karlı bir şekilde kapatacak. Eğer oraya kapatmayıp aşağı doğru inerse 6182'de likide olabileceğimi, paramın tamamını kaybedeceğimi biliyorum zaten. Evet, genel olarak Binance vadeli işlemlerde işinize yarayacak en önemli şeyler şu an için bunlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.